Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz? Bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Aynı zamanda WhatsApp'ta ücretsiz bir şifa grubumuz var. Dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten bu gruba dahil olabilir. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor? Buna bakalım. Daha sonra sizin hayatınızda bugün neler olabilir? Karga metaforu olarak geliyor. Kendi kötü huylarının farkında olmayan, nefsin peşinden koşan, hakikatten uzak olan dede. Şimdi kelebek ruhu, dönüşüm ne güzel şey. Şöyle söyleyebiliriz. Günün enerjisine baktığımızda aklınızdaki kişinin enerjisi daha çok kendi gücüyle sınandığı bir sürecin içerisinde olduğunu bize söylüyor. Bu arada sesim biraz kötü gelebilir. Kusuruma bakmayın. Biraz rahatsızım. Bu hafta sanırım açılımların çoğu böyle olacak. Şimdi aklınızdaki kişi günün enerjisinde daha çok kendi gücüyle sınandığı bir sürecin içerisinden geçiyor. Değişim ve dönüşüme kendini kapattığı bir sürecin içerisinde ama sistem ona diyor ki evet güçlüsün, evet içindeki gücün farkına var ama bu gücü iyi niyetle yönlendir, iyi niyetle kullan. Burada kötü huylarının farkında olmadan daha çok başkalarına yöneldiği bir sürecin içerisinde görünüyor. Gücünü kötüye kullanan bir enerji de olabilir. Bir süredir aklınızdaki kişi ve sistem bu konuda onu uyarıyor diyebiliriz. Şimdi noktada aslında genel olarak kendini yenilemesi gereken, yepyeni bir başlangıç yapması gereken bir sürecin içerisinde. Şimdi bu kart der ki yanıp kül olmak ve tekrardan başlamaktan bahseder bize. Geneline baktığımızda enerjinin sistem çok net bir şekilde ona kötü huylarının farkına var ve bu alanları şifalandır. Yoksa daha büyük sıkıntılar seni bekliyor dediği bir sürecin içerisinde. Gerçekleri göremeyen bir enerjide yansıtma kartı geldi. Daha çok kendi durumunu başkalarına karşı yansıttığı bir sürecin içerisinde olabilir. Bazı konularda netleşmesi gerekiyor. Bazı kararlar alması gerekiyor. Sisteme güvenmesi gereken ve artık değişimi, dönüşümü yapması gereken, kalbini bu değişim ve dönüşümü açması gereken bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Ama şu an daha çok böyle karşısındaki insanları suçlama enerjisinde olarak geliyor aklınızdaki kişi. Yolculuk, seyahat, yeni bir hayat, aşk acısı, maddi manevi huzur, konfor, rahatlık, ektiğini biçmek, maddi kazanç, yeni bir iş ya da aşk kapısı, şans, baht açıklığı. Şimdi yeniye kapı açmak istiyor. Kapı açması gerektiğini de aslında sistem ona çok net bir şekilde aktarıyor. Ancak burada aklınızdaki kişinin serbest bırakamadığı, geçmişte yaşadığı bir anı olabilir. Geçmişte yaşanan sıkıntılı bir süreç olabilir. Bu kendi yaşadığı da olabilir. Başkalarının yaşadığı anne baba olabilir, atalardan gelen bir durum olabilir. Bunları artık geride bırakması ve yeni bir başlangıç yapması gerekiyor. Bilinçaltındaki o karanlık tarafın etkisinden çıkması gerektiğini çok net bir şekilde söylüyor kartlar bize. Ektiğini biçtiği bir süreçte ama bunu göremiyor. Yani burada aslında karşısındaki insanları suçlarken sistem diyor ki bunu sen istedin. Çok net. Bunu sen istedin. Bunun farkına varması gereken ve burayı değiştirip dönüştürebilmek adına sistemin zaten ona destek olduğu bir sürecin içerisinde olduğunu fark etmesi gerekiyor. Net olarak adım atması ve karar vermesi gerekiyor. Burada sonucun ya da o kapının etrafında dolanan bir enerji var. Sadece orada dönüyor, dolaşıyor aynı yerde. O kapıdan girebilecek cesarette şu an değil. Bunu da bilinçaltı daha çok böyle başkalarını suçlamak olarak ona gösteriyor, yansıtıyor karşısındaki insanlara karşı bu durumu. Evet, farkındalığı biraz düşük diyelim. Farkındalığını tam oluşturamamış bazı konularda diyebiliriz aklınızdaki kişi için. Güç onun için çok
önemli olabilir ama işte burada gücü çok yanlış kullanan bir enerji olarak geliyor. Şimdi genel olarak enerjisi bu şekilde. Ayrıntılı olarak bakalım. Bugün hayatında neler olabilir? Aile hayatında, sizinle arasındaki ilişkide ve iş hayatında, aile hayatında ve sizinle ilişkisinde neler oluyor? Bunlara bakalım. Para beşlisi, Güneş, Kupa ikilisi. Şimdi iş hayatı olarak baktığımızda aslında iş hayatında şu an birazcık böyle yorucu bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Para beşlisi maddi kayıplardan bahseder bize. Biraz parasal olarak sıkıntılı bir sürecin içerisinde olabilir aklınızdaki kişi. Burada para kaybetmiş de olabilir. Para kaybetme ihtimalinden dolayı da kaygılanıyor olabilir ama kaybetmiş olma ihtimali çok çok daha yüksek diyebiliriz burada. Para beşlisi sevgiden yoksun olmaktır, değersizlik hissidir, yoksunluktur. Mücrimiyet ve hasret kartı geldi. Daha önceki zamanlarda, geçmişte iş hayatında ya da maddi durumların iyi olan biriyse şu an yaşadığı bu parasal durumlar onu birazcık etkiliyor diyebiliriz negatif anlamda. Ve burada birazcık şey durumu var. Sanki işte ya elindekini korumayı beceremedi ya da yanlış bir işe girdi. Yani kendinden kaynaklı yaşanan bir kayıp olduğunu söylüyor kartlar bize. Ve bu durumdan dolayı da çok ciddi şekilde kendine kızan ve suçluluk hisseden bir enerji içerisinde. Çünkü buradaki suçluluk yaptığı hata ya da kayıp sadece kendisini değil belki ailesini belki de başka insanları ve onların ailelerini de etkileyebilecek enerjiler de olabilir. Örneğin iş yeri sahibidir, bir kayıp olmuştur maddi. İşte daralmaya gidilir örneğin, örnek olarak. Bu tarz bir durum olabilir. Zor bir enerji iş hayatında. Şu an birazcık onu zorluyor diyebiliriz bu durum. Sizin arasındaki durum nasıl dediğimizde Güneş kartı geldi. Güzel. İyileşme ve yıldızlar. Buraya bir kart alalım. Kule. Evet. Güneş kartı hangi kartın yanına gelirse gelsin o alanı şifalandırır, iyileştirir. Şimdi iyileşme ve yıldızlar kartıyla beraber aranızda yaşanan yıkım ya da sorunlarla ilgili şifalanmak istediği bir sürecin içerisinde o aradaki o sıkıntılı süreçleri toparlamak isteyen bir aklınızdaki kişi var burada. Buradaki yıkım her neyse, hangi konuda yaşandıysa, hangi durumdan kaynaklı olduysa artık bu alanı şifalandırmak istediği, iyileştirmek istediği bir sürecin içerisinde olduğunu söylüyor. Ve burada birazcık böyle sanki hem içsel şifalanma hem de sistemin desteklediği bir durum var. Güzel geldi aslında. Güneş kartı aynı zamanda karanlığın aydınlanmasıdır. O yüzden de en çok kart çektim buraya. Şimdi kule kartı yıkımdır ama şöyle bir yıkımdır. Sistem o alanda kişiyi zorlar, kişi anlamaz. Alması gereken dersi almaz. Hayatından çıkarması gereken kişileri çıkarmaz. Tutunduğu ama ona zarar veren inançları bırakması gerektiğini gösterir aslında. Görmek istemez kişi. O yüzden sistem der ki sen yapmıyorsan ben yaparım. Burada böyle bir enerji var. Yani kule kartıyla sistemin gerçekleştirdiği bir durum var. Ve güneş kartı diyor ki ben burada neyi yanlış yaptığımı artık anladım. Ben burada neyi değiştirmediğimi ya da neden bu yıkımı yaşadığımı anladım dedi bir sürecin içerisinde ve bu alanı şifalandırmak istiyor. Güzel geldi aslında ama tabii ki buradaki alanı güzel görebiliyorsa, fark edebiliyorsa. Çünkü burada açıkçası genele baktığımızda açılımın aklınızdaki kişi güç odaklı biri olabilir. Parayla arası çok iyi olabilir. Parayı çok seven bir enerji olabilir. Aslında paranın bir araç olma durumundan çıkıp artık para olmazsa olmazı olmuş olabilir. Onun bu alanda sınanmış olabilir aklınızdaki kişi. O yüzden burada birazcık şöyle bir alan var diyebiliriz. Dikkat etmesi gereken bir alan var. O yüzden burada daha çok odağı, güç, başarı ve
maddi şeyler olduğu için burada gördüğü de umarım doğrudur, öyle diyeyim. Aile hayatında neler olabilir? Kupa ikilisi, ihtiras ve kurnazlık kartı geldi. Buraya bir kart daha alalım. Şimdi buraya iki durum olarak aktaracağım aslında. Para edilse. Şöyle söyleyebilirim. Birinci durum olarak aklınızdaki kişi evliyse, bir evliliği varsa, burada o kişilere karşı biraz böyle o kişiye karşı maskeler taktığı bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Sanki gerçekten seviyor, tutku ve isteğin devam ettiğini karşısındakine göstermek istiyor olabilir. Böyle bir enerji var çünkü. Para yedilisi aslında sık boğaz etmemek, süreci uzatma isteğinden bahseder aslında bize. Burada birazcık böyle zamana yayma durumu var, zaman kazanma enerjisi var diyebilirim. O tarafa olan enerjisini çok da iyi hissetmedim açıkçası bu açıdan. Ama diyorsanız ki hayır böyle bir aile olma, evli olma gibi bir durum yok diyorsanız da burada ailesiyle, akrabalarıyla bir ikili ilişki içerisinde olabilir. Yani şöyle işte örneğin beraber iş yapıyor olabilirler. Beraber bir yatırım yapıyor olabilirler. Burada biraz böyle aslında çok iyiymiş gibi görünen ama arkada sadece kendi çıkarları için iki tarafında kurnazlık yaptığı bir sürecin içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Buradan beklediği bir şey var. Yani burada bir alacağı var onun. Aklınızdaki kişinin o alacağını alana kadar sen çok iyisin, harikasın modunda. Onu aldığı takdirde bu alanın değişip dönüşeceğini söyleyebilirim. En azından düşüncesi bu şekilde. Şimdi aklınızdaki kişinin enerjileri bu şekilde. Yani burada biraz daha farkındalığını arttırması gereken ve niyetlerini iyi değerlendirmesi gereken bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Bu niyetler onun hayatına birazcık böyle negatif şeyler getirebilir. Sizin hayatınızda neler olabilir? Buna bakalım. Kılıç sakızısı. Akbaba ruhu geldi. Hiçbir şey boşa gitmez dedi. Çölün ruhuyla. Arzu ettiğine kavuşamamaktan gelen üzüntü, özlem ve hasret, Leyla'ya kavuşmak isterken özüne rastlamak, Mevla'ya varmak, çölün ruhu sana tekamülü öğretiyor dedi. Şimdi baktığımızda aslında bu ilişki size ciddi şekilde farkındalık yaratan bir enerji oluşturuyor. Bakın duygusal arınmadan bahseder bu kart. Şimdi bu enerji içerisine baktığımızda sistem size çok net bir şekilde yapamam dediklerin neler bunlara bak diyor. Yapamam, başaramam, elde edemem dediklerin neler bunların farkına var ve bu alanları şifalandır dedi ve sürecin içerisindesiniz. Yani yaşadığınız ve yaptığınız şeylerin hep boşa gittiğine karşı bir inanç geliştirmiş olabilirsiniz. Yapamıyorum, işte yaptıklarımın karşılığını alamıyorum gibi. Aslında teslimiyete geçememiş bir enerji var burada. Ve sistem diyor ki tamam geç teslimiyete artık. Sen burada farkına var. Elinin kolunun bağlı olmadığının farkına varman gerekiyor. Sana bu duyguları hissettiren durum her neyse, inançlar her neyse bunlardan arınman gerekiyor diyor kartlar size. Duygusal bir arınmaya ihtiyacınız var ve bugün bunu daha çok hissedeceksiniz. Tanıma, üzüntü ve aldatma. Genel olarak melankolik bir enerji içerisinde olabilirsiniz. Şimdi güven probleminiz olabilir. Burada özellikle ikili ilişkilerle ilgili artık kendinizi her şeye kapatmış olabilirsiniz. Aşka, sevgiye kapatmış olabilirsiniz. İşte kimseyi hayatıma almak istemiyorum dediğiniz bir durumun içerisinde olabilirsiniz. Yaşadığınız duyguları burada öyle bir şey ki ya duygulara tutunma diyebiliriz buraya. Yani o üzüntüye tutulmuş olmak sizi güvenli alanda tutuyor. İşte diyelim ki erkeklere güvenilmez ya da kadınlara güvenilmez gibi bir inancınız var. Ve bu kişiyi hala zihninizde, kalbinizde tutarak işte bak erkeklere güvenilmez o beni işte yarı yolda bıraktı, şöyle yaptı, böyle yaptı dediğiniz bir güvenli alan oluşturuyor olabilir. Şimdi kötü giden aile ilişkileri gerçekleştirmek istenen her neyse bu alanda gizli çaba ve sabırlı ol enerjisi geldi ama burada ne istediğini dikkatli değerlendir diyor. Şimdi bu şöyle bir enerji. Bazen istediklerimizi söyleriz ya. Aman hastalanmak istemiyorum. İşte bu nedir? Bilinçaltına hastalanma fikrini gönderir.
Ya da herkesin söylediği, bildiğiniz, birçok kez duymuşsunuzdur. İşte bir araç alınır, kazasız belasız denir. Şimdi burada ki söylenen durum aslında iyi niyet olarak görünse de sisteme ya da bilinçaltına aktarılan durum kaza ve beladır. Bunu çağırmaktır aslında. Şimdi o yüzden ne istediğinize dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela aldatma kartının altına geldiği için şöyle söyleyeyim. Ben işte kimseyi aldatmam diyorsunuz diyelim örnek olarak. Sistem diyor ki tamam öyle mi? Hadi bakalım. Karşına ben öyle bir durum çıkarayım ki bakalım sen ne yapacaksın diyor. Ya da farklı bir enerji olarak söylediğiniz, istediğiniz şeyler yeter ki o gelsin ne olursa olsun. Sistem diyor ki tamam sen iste yeter ki gelsinse öyle bir geliyor ki hayatınızı alt üst ederek tekrar gidiyor. O yüzden çok uzattım biliyorum ama ne istediğinizde ve istediğiniz şeylere nasıl istediğinizde çok çok dikkat edin. Söz büyüdür. Bu büyüyü güzel niyetlerle, doğru cümlelerle hayatınıza güzellikleri çekmek için de kullanabilirsiniz. Bu büyüyü negatif şekilde ne istediğinizi bile, nasıl istediğiniz şeyleri bile nasıl isteyeceğinizi bilmeden konuşamadım. Yani nasıl isteyeceğinizi bile bilmeden bunu iletiyor olabilirsiniz. Ve karşılığında gelen şeyler ben bunu istemedim diyor olabilirsiniz. Ama hayır sen aldatılmak istemiyorum dediğinde işte orada zaten ben aldatılmak istiyorum enerjisi gidiyor. Ne yapabilirsiniz? Tek eşlilik genine sahip birini istiyorum hayatıma diyebilirsiniz. Güven duygusunu yaşayacağım ve yaşatacağım kişileri hayatıma çekmeye niyet ediyorum diyebilirsiniz gibi olumlu taraftan konuşmaya bir süre çabaladığınızda belli bir süre sonra bu en azından daha aza indirgenmiş olabilir. Yani burada tabii ki kontrol edin her ağzınızdan çıkanı demiyorum ama bazı şeylere dikkat etmek zorundayız. O yüzden ne diyoruz? Konuşmadan önce 2 kez düşünüyoruz, ondan sonra konuşuyoruz. Şimdi burada çok uzattım biliyorum ama ikili ilişkilerdeki sorunlarınızın en önemli altında yatan sebebin ailevi durumlar olduğuna bakmanız, fark etmeniz gerekiyor. Sevgiyi alamadığınız bir ebeveyn olabilir. Kötü şeylere şahitlik etmiş bir çocuk olabilirsiniz. İlla size yapılmasına gerek yok. Böyle bir travmatik bir durumu görmüş, şahit olmuş olabilirsiniz. Burada ikili ilişkilerde merhametsizlik duygusunun fazlasıyla görmüş olabilirsiniz. Bu alanları şifalandırmaya çaba harcamanızda fayda var diyebilirim. Üzüntüyle ilgili de şimdi burada üzüntü duygusunun altındaki durum ne? Neden üzülüyorsunuz? Ya da bu üzüntüyü neden uzatıyorsunuz? Bunlara bakmanızda fayda var. Bugün ayrıntılı aktarıyorum çünkü çok karamsar bir enerji var burada. Bu enerjiyi büyütmemeniz gerekir. Hissettiğiniz duyguları tabii ki bastırmayın ama bu duygu neden var? Ben şimdi bunu neden hissediyorum? Belki de yalnızlık korkunuz var ve şu an işte iletişimde olmamak durumu sizin yalnızlık korkunuzu tetikliyor. İşte o alana bakıp o alanı şifalandırmaya çalışmanız size asıl katkıyı sağlayacaktır. Soralım. Asıl üzüntü sebebiniz ne? 1, 2 ve 3 olarak kart seçin. Kartlara soralım. Şimdi biri seçen arkadaşlarım için hemen bakalım. Kılıç altılısı. Düzen değişikliği istemiyor olabilirsiniz. Kılıç altılısı istemeden bulunduğun alanı, bulunduğun ortamı terk etmektir. Şimdi burada şöyle söyleyebilirim. Bazı durumlar yaşamış olabilirsiniz. Bir şeyleri geride bırakmak zorunda kaldığınız. Bu bazılarınız için bir evliliği bırakmaktır. Bazılarınız için uzun soluklu bir ilişkiyi bırakmaktır. Ve yaptıklarınızla ilgili hala böyle pişmanlıklar duyuyorsunuzdur. Ben çok emek verdim, böyle olmamalıydı gibi gibi. Bu enerjiyi serbest bırakmanız gerekiyor. Bitmiş olan bir şeyi bırakıp yeniye kapı açmak adına harekete geçmeniz sizin için zaten en doğrusu. Bitmesi gerekiyorsa ya da bırakılması gerekiyorsa bırakmak gerekiyor. O yüzden yaşadığınız bu şeyi kabul edin. Şu an belki doğru görüyorsunuz ama yine üzülüyorsunuz ya da yanlış görüyorsunuz, yaptığınız davranış hiç fark etmiyor. Yapılması gerektiği için bu
durumun yapıldığını fark edin. Atalarınızda bırakılmış, ailesi arkada kalmış birileri olabilir. Bu kişinin üzüntü durumunu, pişmanlık durumunu hala siz üzerinizde hissediyor olabilirsiniz. Tercih edilmeme durumu olabilir. Bunlara dikkat etmekte fayda var biri seçenler için. İkiyi seçen arkadaşlarım, değnek üçlüsü. Hayallerinizi gerçekleştiremediğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Bunun üzüntüsünü yaşıyor olabilirsiniz. Çok fazla beklemede kalmış olabilirsiniz. Bekleme enerjisinde kalmış olabilirsiniz. Zamanla ilgili korkularınız olabilir. Yani çok zamanımı verdim, işte karşılığı bu olmamalıydı diyor olabilirsiniz. Ya da benim hayallerim böyle değildi diyor olabilirsiniz. Ve bu duyguyla beraber bir üzüntü duygusu, pişmanlık duygusu ortaya çıkıyor olabilir. Ama değnek üçlüsü her zaman hayatınızı değiştirip dönüştürebileceğinizi hatırlatır. Yapmanız gereken şeyleri yaptıktan sonra beklemeye geçebilirsiniz der. Öyle ya da böyle o gemiler gelecektir. Ama tabii siz neye emek verdiyseniz onun karşılığı gelecektir orada. Ben burada ama bir enerji hissetmedim. Sadece korku var. Aslında geliyor istediğiniz şeyler ama o korkuyu biraz daha azaltmanız gerekir. Belki de o korku sizin gelen gemilerinizde geciktiriyor. Öyle diyeyim. Üçü seçen arkadaşlarım, kılıç ikilisi. İkilemleriniz var. Burada biraz şüphe duygusu da ortaya çıkmış olabilir. Özellikle İki şeyin arasında kaldınız ve işte diyelim ki iki kişi arasında kaldınız ve seçtiğiniz kişi sizi şu an yarı yolda bıraktı. Bunun sıkıntısını yaşıyor olabilirsiniz ya da seçtiğiniz şey düşündüğünüz gibi olmamış olabilir. Bu kişi de olabilir, durum da olabilir. Genel olarak şüphede kalmak ve bazıları için de işte öbürünü seçseydim ne olurdu düşüncesi. O her zaman bir soru işareti olarak kalır ve o kişinin içini kemiren bir enerjiye dönüşebilir. Burada kararlarınızla ilgili hangi karar verilmesi gerekiyorsa doğru olan kararı verdiğinizi bilin. Şu anki verdiğiniz karardan memnun değilseniz her an bu kararı değiştirebileceğinizi de bilin. Bu illa bu örneğin iki kişi arasında kaldınız, birini seçtiniz, tam öbürüne geçin olarak söylemiyorum bunu. Ama şimdi mutsuzsanız şu anki mutsuzluğu bitirebilecek güçtesiniz. Bitirin, yeni olasılıklar açın kendinize. Umarım burayı anlatabilmişimdir. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.